Selam sevgili dostlar, merhaba yazılımla PHP derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle kanala abone olup videoları izleyip bizi desteklerseniz sevinirim. Geçen dersimizde ne yapmıştık? For each döngülerinden bahsetmiştim sizlere. For each yapıları nasıl çalışıyordu? Dizilerle beraber çalışıyordu arkadaşlar. Biz bu örneklerimizde normal bir diziyi, string diziyi nasıl for each'te ekrana yazdıracağımızı, anahtar key yapılarını nasıl ekrana yazdıracağımızı, ayrıca çok boyutlu dizilerden bahsetmiştim for each'te. Bugün ise farklı bir döngü yapısına giriyoruz. Bu döngümüz while döngüsü. Hemen yeni bir dosya oluşturuyorum ve geliyorum buraya. While döngüsü diyorum. Nokta PHP uzantımı da ekliyorum. Açılan sayfada PHP yazacağım yeri aktif hale getiriyorum ve PHP taglarını açıyorum. Evet arkadaşlar, while döngüsü çok esnek kullanılan bir döngü biçimidir. Peki while döngüsü ne? While döngüsü belirli koşulları tekrar eden bir döngü yapısıdır. Yani döngüm doğru olduğu süreç boyunca koşulum devam edecek. Şu şekilde anlatalım. Ben döngümü başlatabilmem için bir değişkene ihtiyacım var. Bu başlangıç değeri olacak. Dolar işareti sayı diye bir değişken oluşturuyorum ve buna bir değerini atıyorum. Evet. Bu değeri atadıktan sonra ben geliyorum while döngümü açıyorum. Ve benim artık koşulumu başlatmam lazım. İlk ifadem koşulumu başlatacak değer az önce oluşturduğum sayı değişkeni. Hemen gelip bunu while'ın içine import ediyorum. Dolar işareti sayı diyorum. Ve artık ne yapacağım? Burada bir koşul belirlemem lazım ki benim while döngüsünü çalıştırmam lazım. Yani artık koşullarımı belirtmem lazım. Geliyorum diyorum ki küçük eşit 5 diyorum ve süslü parantezlerimi açıyorum. Bunu yapma amacım şu yani arkadaşlar. Ben sayıyı birden başlatıyorum ve diyorum ki sayı 1 başlıyor. Ve diyor ki burada eğer sayı 1 5'ten küçük ise ekrana yaz. Şu kod bloklarımı süslü parantezlerin içinde yaz. Dönüyor, geliyor, artıyor, 2 oluyor. Evet, koşulu sağlıyor mu? 5'ten küçük mü? Evet, ikinciyi de ekrana yazıyor. Ve bu şekilde 5'e eşit ve 5'ten küçük olana kadar koşulum tekrar ediyor. Şayet döngüm doğruysa, yani şartlarım doğruysa. Hemen ekrana yazdıralım bakalım nasıl bir sonuç dönecek bu şekilde. Geliyorum diyorum ki echo çift tırnaklarımı açıyorum diyorum sayı 2 nokta koyuyorum, birleştirme operatörüm neydi? Nokta. Neyi birleştireceğim? Dolar işareti sayıyı birleştireceğim. Nokta diyorum ve bunu alt alta yazsın. br koyuyorum. Alt alta yazsın. Bunu böyle yaparsam ne olur arkadaşlar? Koşulum sağlanacak mı? Hemen bir bakalım. Geliyorum tarayıcıma. F5 diyorum. While döngüsünü çalıştırıyorum. Bakın bana bunu defalarca döndürdü. Burada bir kısır döngü oldu arkadaşlar. Bu sürekli sonsuza dek sayı 1 yazıyor. Bakın sayfa sürekli sayı 1 yazıyor. Bu hatalı arkadaşlar. Benim burada bir operatör kullanmam lazım. Burada bunu bir arttırmam lazım. Burada sonsuza dek burada hep sürekli sayı 1 1 1 1 1 yazacak. Ben geliyorum buraya diyorum ki arkadaş tamam sayıyı al ama bana sayıyı arttır. Arttırma operatörlerini for döngüsünde, if döngüsünde görmüştük. Geleceğim sayıyı burada arttıracağım. Ve bu şekilde artık işlemim devam edecek. Yani burada diyor ki sayı bir değişken birden başlayacak. 5'e kadar olan sayılar ekrana yazdıracak. Her döngü sayıyı bir arttırır ve şu koşul sağlanana kadar for döngüsü devam edecek. Koşul doğru olduğu süreç boyunca bu devam edecek ve duracak. Yani koşul ne olacak? Sayı gelecek 5'e eşit olacak, duracak. Hemen bakıyorum. Geliyorum sayfayı yeniliyorum. While döngüsünü çalıştırıyorum. Bakın 5'e kadar geldi ve durdu. Ve bu şekilde ben sayıyı ekrana yazdırabildim, arttırabildim. Güzel sayı diyelim buna. Evet, şimdi bir örnek daha yapalım. Şuraya echo ile hr diyelim. Bir sonraki örneğe geçelim. Şimdi güzel. Ben koşullarımı değişken aracılığıyla işlemlere sokabiliyorum. Peki ben bir dizi elemanını nasıl yapabilirim while döngüsünde? Yine dizilerden bahsediyorum arkadaşlar. Diziler önemli veri türleridir. Çünkü biz dizilerle verileri işleme yöntemini öğrenmemiz lazım. Örneğin mesela bir veri tabanından veri çekeceğimiz zaman bunları bir
sıraya almamız, bir diziye almamız lazım. Çok boyutlu işlemler yaptığımızda dizileri kullanmamız lazım. O yüzden dizi örneklerini çok vereceğim sizlere. Hemen geliyorum. Dolar işareti meyveler diye bir dizi değişkeni oluşturuyorum. Diziyi nasıl oluşturuyordum? Array'a atıyordum. Ve parantezimi açıyordum. İçine string değer atabiliyordum. Integer değer atabiliyordum. Ve farklı veri türleri de import edebiliyordum. Geliyorum. Elma diye ilk meyvemi atıyorum. 2 diyorum. Armut olsun. 3 ne olsun? Muz olsun. Ve noktalı virgülümü koyuyorum. Ben burada dizinin içindeki elemanları sayacağım. While döngüsünde bunları tutacağım. Ve daha sonra bunlara bir başlangıç değeri atacağım. İlk önce ben burada ne yapmıştım arkadaşlar? Bir başlangıç değeri koymuştum değil mi? Dizi elemanları nasıl başlıyordu? Sıfırdan başlıyordu. O zaman benim bir başlangıç değerim olması lazım. Bu da dolar işareti i diyorum. Ve bunu sıfırdan başlatıyorum. Neden peki sıfırdan başlattım? İndeks elemanları dizim mantığında sıfırdan başlıyordu. Güzel. Geliyorum while döngüme. Ve döngümü artık koşulumu yazmam lazım. Koşulum nereden başlıyor arkadaşlar? i'den. Yani i neyden başlıyor? Sıfırdan. Dolar işareti i diyorum. Ne yapmam lazım? Artık küçük sayacağım. Neyi sayacağım? Dizi elemanlarımı sayacağım. İçindeki elemanlarımı. Bunu yapabilmem için benim bir önceki derslerden de gördüğüm count fonksiyonunu kullanmam lazım. Çünkü benim dizinin içindeki elemanları saymam lazım. Ve geliyorum diyorum ki parantezimi açıyorum. Hangi diziyi? Dolar işareti meyveler dizisini say ve bana bunu ekrana yaz. Güzel. Geliyorum şöyle bir boşluk koyalım. Count ile meyvelerin içine girdim ve saymaya başladım. İçinde kaç tane eleman olduğunu ve döngümü sıfırdan başlattım. Çünkü indislerde sıfırdan başlıyordu elemanlar. Artık koşulumu yazabilirim. Geliyorum diyorum ki echo dolar işareti meyveler. Bu meyveler nereden başlayacak? Dolar işareti i'den. Çünkü ben i'yi sıfırdan atadım. Daha sonra bunları alt alta yazmam lazım. Birleştirme operatörü tırnaklarımı yazayım. Açayım. Şuraya değereyi koyuyorum. Noktalı virgül. Böyle olunca bitiyor mu? Hayır. Çünkü benim ilk başta verdiğim örnek gibi sayacı arttırmam lazım. Burada sayaç i. Sıfırda kalırsa sürekli ekrana sıfırıncı elemanı basacağım. Ben geliyorum buraya. Dolar işareti i'yi artık arttırıyorum. Ve böylelikle dizinin içindeki elemanlarımı rahat ekrana yazdırabileceğim. Hemen geliyorum. H'yi koymuşuz. Güzel. F5 diyorum. Bakın elma, armut, muz. Ben mesela yeni bir veri eklediğimde virgül geliyorum. Buraya karpuz diyorum. Kaydediyorum. Bakalım yazacak mı içine. F5 diyorum. Bakın karpuzu da yazdı. Yani bir admin paneli düşünün. Bir admin panelimiz var. Sürekli bir kategori giriyorum. Sürekli yeni bir ürün giriyorum. Bunun için diziye otomatik olarak insert ediyor veri tabanından. Ben de bütün verileri bir array'in içinde topluyorum ve bu array'in içindeki elemanlarıma yeni veri geldiği süreç boyunca çalıştırıyorum. Yani tek tek şu şekilde alsam bir önceki dersteki gibi şu şekilde yazdırmaya çalışsam hani her bir veri için bu biraz zor olur. Ama biz while ile, for each ile, for ile bu işlemleri daha kısa bir şekilde yapıyoruz. Bu kadar örnek yeterli. Dual'a geçelim. Dual'de mantık şu arkadaşlar. Ben önce 1'den 5'e kadar olan sayıları ekrana yazdırıyorum. Daha sonra çalışıp çalışmadığını koşulumda tekrar ediyorum. Yani koşulumda kontrol ediyorum. Hemen görelim nasıl. Mesela geliyorum. Şöyle yeni bir çizgi oluşturalım ve geliyorum diyorum ki İlk önce bir değişken oluşturmam lazım. Dolar işareti sayılar diyorum. Eşittir yeni birden başlatıyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. Ve diyorum ki do. Do ne demek arkadaşlar? Yapmak. Ne yapacağım ben? Hemen ilk önce koşullarımı burada belirtmem lazım. Bu koşulumda ne yapacağım arkadaşlar ben? Echo diyeceğim. Artık şartımı yazıyorum buraya. Sayıyı yazsın bana. Nokta diyorum. Dolar işaretine sayılar. Sayılar değişkenini alacağım. Sayılar. Ve diyeceğim ki bunları bana alt alta yazacak. Hatta bunları tırnak içinde
alt alta yazsın. Noktalı virgülümü koyuyorum. Bunu bu şekilde yaptığımda bana şartı yazacak. Peki ben bunu tekrar etmesi için, sayıyı birden başlatabilmesi için while döngüsünü koşulun dışında yazıyorum. While diyorum ve diyorum ki artık dolar işareti sayılar küçük eşit 5 olacak şekilde bana bunu yazdıracak. İlk önce koşulumu yazıyorum. Değişkenimi belirtiyorum. İlk ifademi alıyorum. While'ımı koşulun sonuna ekliyorum. Bakalım çalışacak mı sistemimiz. Burada arttırma operatörü de koymamız lazım. Onu unuttum. Arttırmayı nereye koyuyorduk? Zaten burada olduğu gibi koşulların içine. Geliyorum. Dolar işareti sayıları arttırmam lazım arkadaşlar. Plus koyuyorum. Noktalı virgülümü koydum. Bakalım hemen. F5 diyorum. Bakın. Bu şekilde de dual yapısını görmüş olduk. Dualde ters olan şey, yani yapılan şey, önce koşullarımı yazıyorum. İşi yap diyorum do'yla. Daha sonra while döngüsüyle çıkan sonuçlarımı kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar, while döngüsü, dual döngüsü de bu şekilde. Artık daha ileriki projelerimizde bunları kullanmayı daha fazla göreceğiz. Hatta iç içe, while, if, for gibi örnekleri de iç içe görmeye devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin arkadaşlar.